Size bu videomda Sultan 3. Murat'ın hayatını anlatacağım. 3. Murat, divan edebiyatındaki mahlasıyla Muradi, doğum tarihi 4 Temmuz 1546 Manisa, ölüm tarihi 16 Ocak 1595 İstanbul, 12. Osmanlı Padişahı ve 91. İslam halifesidir. 3. Murat'ın şehzadeliği. 2. Selim'in Nurbanu Sultan'dan olan en büyük oğlu ve varisidir. Nurbanu'nun anne ve babası kimler olduğu ise kesin olarak bilinmemektedir. İyi bir eğitim alan şehzade Arapça ve Farsça öğrendi. 1558 yılında babası 2. Selim'in Manisa Sancakbeyliğinden Karaman Valiliğine atanması sonucu dedesi Kanuni Sultan Süleyman tarafından Alaşehir Sancakbeyliğine gönderildi. Babası 2. Selim padişah olduktan sonra Manisa Sancakbeyliğine gönderdi. Babası 2. Selim'in vefatından sonra 22 Aralık 1574'te İstanbul'a gelerek Osmanlı tahtına oturdu. Padişahlığı. 22 Aralık 1574'te Ramazan ayı çarşamba sabahı Osmanlı mülkünü devir alır almaz fetva ile ilk iş olarak 5 kardeşini boğdurtmuştur. Osmanlı Devleti Lehistan yönetimine hakim olmakla Avustralya'ya komşu olan 2 müttefik elde etmiş olacaktı. Fransızlarla Kanuni döneminde iyi ilişkiler kurulmuştu fakat Fransız tahtının boşalması ile Lehistan'da iktidar boşluğu olmuştu. 3. Murat'ın isteği ile Erdel Bey'i Bathari Lehistan'a kral oldu. Lehistan ile yapılan anlaşmalar sonucu kuzey sınırı güvenli hale getirildi. 3. Murat tahta geçtiğinde Kuzey Afrika kıyılarından sadece Fas Osmanlı topraklarına katılmamıştı. 1578 yılında Ramazan Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Fas'ı ele geçirerek bölgedeki Portekiz gücünü kırdılar. 1584 yılında bir Yeniçeri isyanında öldürülen Trablusgarp valisi Ramazan Paşa'nın ailesinin İstanbul'a getirilen gemiye Kafallonya açıklarında Venedik gemileriyle saldırı düzenlenmesi sonucunda Venedik ile uzun süredir devam eden barış sona erdi. Venedik senatosuna bir ultimatom gönderen 3. Murat, Ramazan Paşa'nın ailesini ve mallarını Preveze'ye getirmeyi başardı. Venedik'in barışı korumak istemesi üzerine iki devlet arasında mesele çözüldü. 3. Murat zamanında Ceneviz, Venedik ve Fransızlara verilen kapitülasyonlar ile ticaret gemileri Osmanlı limanlarında ticaret yapma hakkına sahiptiler. 1583'te İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth bir elçi göndererek aynı imtiyazlardan faydalanmak istediğini belirtti. Venedik ve Ceneviz haricindeki kapitülasyonu olmayan devletlerin tüccarı Fransız bayrağıyla Osmanlı limanlarına geliyordu. 1572'de Bartolomeos katliamı yüzünden Katoliklerden yüz çevirmeyen başlayan Osmanlı hükümeti Papa'nın koyduğu stratejik harp malzemesi ambargosunu kurabilmek için Protestan olan İngiltere'ye yakınlaştı. Böylece Akdeniz'de İngiliz-Fransız rekabeti başlamış oldu. Bu rekabetten Osmanlı Devleti de birçok siyasi menfaat kazanmış oldu. Şah 1. Tahmas'ın oğlu Şah 2. İsmail, Osmanlı Devleti ve Safavi Devleti arasındaki barış anlaşmalarına riayet etmemiş ve Osmanlı'ya bağlı bazı emirleri kendi tarafına çekmeyi başarmıştı. Osmanlı hükümeti Van Beylerbeyliğine talimat vererek orada huzurun sağlanmasını istemişti. Safavilerin Loristan valisine Osmanlı Devleti'ne sığınmasını zaten gergin olan ilişkiler daha da kötüleştirildi. Bu arada Şah 2. İsmail ölmüş, Safavi hanedanlığında taht kavgaları başlamıştı. Bu durumdan yararlanmak isteyen Van Beylerbeyi Safavilere saldırdı. İlk Safavi Savaşı 12 yıl 1577-1589'a kadar sürdü. Özdemiroğlu Osman Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri Safavi kuvvetlerini Çıldır'da yendi. Bu savaştan sonra tüm Gürcistan fethedildi. 1578'de Tiflis Osmanlı velayeti durumuna getirildi. Aynı yıl Şirvan'da Meşaleler Muhaberesi ile Osmanlı topraklarına katıldı. Bu gelişmeler üzerine Safaviler barış istemek zorunda kaldı. 21 Mart 1590 tarihinde Ferhat Paşa Anlaşması, İstanbul Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmaya göre Kars, Tebriz, Tiflis, Gence ve Şehrizur Osmanlı Devleti'ne katılacaktı. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti doğuda en geniş sınırlarını
sınırlarına ulaşmış oluyordu. 1590'da Avustralya ile yapılan 8 yıllık barış anlaşması 1593 yılında Telli Hasan Paşa'nın başıbozukluklarının oluşturduğu uskokların üzerine yürümesine savaş sebebi sayan Avustralya ile bozuldu. Avustralya İmparatoru 2. Rudolf ödemekte olduğu vergiyi vermediği gibi Eflak, Erdel ve Boğdan beylerini de isyana teşvik etti. Telli Hasan Paşa Hırvatistan sınırındaki Sizga Kalesi'ni kuşatma altına aldı. Ancak burada yapılan savaşta Hasan Paşa ve binlerce askerlerle birlikte Hersek Sancak Bey de şehit düştü. Bunun üzerine Sinan Paşa'nın ısrarıyla 1593 yılında Avustralya'ya savaş ilan edildi. Savaş devam ederken 16 Ocak 1595'te 3. Murat İstanbul'da felç geçirerek öldü. Cenazesi Ayasofya Camii avlusuna defnedildi. Takıyeddin tarafından 1577'de kurulan Tophane Resathanesi 1580 yılında yıktırılmıştır. Halbevi tarikatının şeyhi Şeyh Şuca bağlıydı. Sultan 3. Murat'ın ölümünden sonra 1574'ten 1595'e kadar 21 sene Osmanlı Devleti'nin başında bulunmuştur. Saltanatı süresince başveziri olan Sokullu Mehmet Paşa'nın etkisinde kalmıştır. Saltanatı döneminde eşiye Safiye Sultan özellikle Sokullu Mehmet Paşa'nın 1579 yılındaki ölümünden sonra devlet yönetiminde oldukça önemli bir rol üstlenmiştir. Saltanatı süresince Osmanlı topraklarının genişliği 19.900.000 kilometre kare yükseltmiştir. Osmanlı Devleti'nin en geniş toprağı da bu zamanda erişmiştir. 3. Murat 16 Ocak 1595'te 48 yaşındayken vefat etmiş, kabri Ayasofya Camii avlusundaki türbesindedir. Ayrıca Beşiktaş'taki Yahya Efendi türbesini ve Topkapı Sarayı'ndaki has odayı yaptırmıştır. Fethiye Camii'ni de kiliseden camiye çevirmiştir. Avustralyalı tarihçi Hummer 3. Murat'ın saltanatı boyunca 11 defa sadrazam, 7 defa Şeyhülislam değiştirdiğini, düşüncelerinde bir istikrar bulamadığını, zevke, tasavvufa ve şiire eğimli bir insan olduğunu, etrafında remilciler, müneccimler dolaştığını bildirmekte ve bu yönüyle eleştirilmektedir. Edebi ve ilmi kişiliği. Farsça, Arapça ve Türkçe divanları bulunan 3. Murat şiirlerinde Muradi bazen de Murat mahlaslarını kullanmıştır ve ayrıca Fütuhat-ü Siyam adlı tasavvuf konulu bir eser yazmıştır. Hat sanatı anlamında ve alanında mahir olan 3. Murat'ın Ayasofya Camii'nde asıllı olan eyalet levhasıyla kelime-i şehadet levhasının bulunduğunu Müstakimzade bildirilmektedir ve ayrıca İstanbul Üniversitesi'ndeki kütüphanesinde ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde hat sanatı eserleri vardır. Özel hayatı. Safiye Sultan adında bir eşi vardır. Safiye Hatun asıl adı Sofia Boffo idi. Kendisi Venedikliydi ve Korfu valisinin kızıydı. Bir deniz yolculuğunda Türk korsanlarına tutsak düşmüş, Murad'ın şehzadeliğinde saraya cariye olarak satılmıştır. Safiye Sultan ile kaynanası Nurbanu Sultan arasındaki çekişip didişmeler o dönemlerde çeşitli saray oyunlarıyla sadrazamların durmadan değişmesine neden olmuştur. Nurbanu Sultan Safiye Sultan'ı öldüresiye ile kıskandığı için oğlu 3. Murat'la yıllar boyu onu unutturacak bir sevgili arayıp durmuştu. Söylentilere göre bu yüzden tutsak pazarında cariye fiyatları 200-300 altından 2000-3000 altına çıkmıştır. 3. Murad'ın eşleri: 1. eşi Safiye Valide Sultan, 2. eşi Şemşura Hursar Hatun. Medine'de vakfı vardır. Erkek çocuğu olmadığı ve devlet işlerine karışmadığı için sarayda kalmasına izin verilmiştir. 1613'te önce ölmüştür. Rukiye Sultan'ın annesidir. 3. eşi Mihribat Hatun, 4. eşi Şahi Huban Hatun. Vakıfları vardır. Bahçekapı'da kendi adıyla anılan türbesinde yatıyor. 5. eşi Naz Perver Hatun, 6. eşi Fahriye Hatun. Erkek çocukları: 1. Sultan 3. Mehmet, 2. Şehzade Yahya 1585-1649, 3. Şehzade Selim 1581-1595, 4. Şehzade Beyazıt 1579-1595, 5. Şehzade Mustafa 1578-1595, 6. Şehzade Osman 1573-1587, 7. Şehzade Cihangir 1585-1595, 8. Şehzade Abdullah 1580-1595,
Ayasofya'da metfundur. 9. Şehzade Abdurrahman 1585-1595, 10. Şehzade Hasan 1586-1591, 11. Şehzade Ahmet 1586-1595, 12. Şehzade Yakup 1587-1595, 13. Şehzade Süleyman 1585, yine 1585 tarihinde vefat etmiştir. 14. Şehzade Alemşah, 15. Şehzade Yusuf, 16. Şehzade Hüseyin, 17. Şehzade Korkut, 18. Şehzade Ali, 19. Şehzade Isat, 20. Şehzade Ömer, 21. Şehzade Aliüddin, 22. Şehzade Davut. Erkek çocuklarının sayısının 25 olduğu söylenmektedir. Diğerlerinin adı bilinmemektedir. Kız çocukları: 1. Ayşe Sultan, doğum tarihi 1565'ten önce, ölüm tarihi 15 Mayıs 1605. Safiye Valide Sultan'ın kızıdır. Padişah 3. Mehmet'in türbesinde metfundur. 2. Fatma Sultan, doğum tarihi 1565'ten önce, Safiye Valide Sultan'ın kızı. İlk evliliği 1593 damat Halil Paşa, ikinci evliliği 1604 damat Cafer Paşa, üçüncü evliliği 1610 damat Hızır Paşa, dördüncü evliliği 1611 damat Murat Paşa, 3. Hüma Sultan, 4. Hatice Sultan, 5. Mihrimah Sultan 1604'te Mirahur Ahmet Paşa ile evlenmiştir. 6. Fahriye Sultan 1604'te Çuhadar Ahmet Paşa ile evlenmiştir. İkinci izdivacının Sofu Bayram Paşa ile yapılmıştır. Bayram Paşa ölünce bir daha evlenmemiştir. 7. Rukiye Sultan Şemsir Sar Hatun'un kızıdır. 8. Fethiye Sultan. Beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.